and I was fighting him. And when I was kicking him, I was falling in a little more. And then I tried to kick him again, and he looked, and he was chasing me down the road with a machete. Darkest hour. I escaped from a serial killer who murdered 8 women. Düşünsenize iş yerinize geç kalmaktasınız. Yolda yürürken bir şahıs size yardım etmek istiyor ve sizi iş yerine bırakmayı teklif ediyor. Fakat daha sonra size takıntı duyup sizi takibe alırken fırsatını bulduğunda bir seri katil tarafından kaçırılıyorsunuz ve sizin için vermeniz gereken bir hayat mücadelesi başlıyor. Oldukça ürkütücü değil mi? Az sonra gerçek hikayeye dayanan ve seri katille 24 yıl önce yolları kesişen kadının kendi anlatımıyla makaleye aldığı Jennifer Abinson'ın ürkütücü hikayesini inceleyeceğiz. Bu arada kısa bir hatırlatma, bu tarz videoları yapmamın bir diğer amacı da yaşanan olaylarla ilgili bilgilendirmek ve sizleri bu konuda bilinçlendirmek olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu arada videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayınız. O zaman ne bekliyoruz? Hiç vakit kaybetmeden seri katilden kaçan kadının korkunç hikayesine hep birlikte tanık olalım. İyi seyirler dilerim. Kadının yaşadığı olayı anlatmadan önce konuya giriş olarak şöyle bir girizgahta bulunmuştu. Her şeyi kesintisiz olarak benim ağzımdan duymalarını istedim. Benimle bu deneyimi yaşıyormuş gibi hissetmelerini istedim. İnsan olmaktan utanmıyorum. Bu yüzden kendimi düzenlemiyorum. İnsanların bunun saflığını takdir edeceğini düşünüyorum. 27 Eylül 1992 akşam saat 22.00'dan biraz önce engelli çocuklara bakmakla görevli işine gitmek üzereyken otobüsü kaçıran kadın, otobüs beklediği sırada bir adam ona arabaya binmesi ve istediği yere götürmesi konusunda kendisine teklifte bulundu. İlk başta reddetmişti ama sonra adam geri çekilmeye başlayınca tekrar bu teklifi düşündü ve adamın ona zarar vermeyeceğini düşünerek arabaya binmişti. Bindi binmesine ama unuttuğu ve hesaba katmadığı bir şey vardı. Arabasına bindiği adam ünlü bir seri katil olan Andrew Urdials'tı. Daha sonra araba kırmızı ışıktayken adam çölün ne kadar sessiz ve huzurlu olduğunu kendisine anlatıyordu. Kadın adamın saçmaladığını düşünüyordu fakat yine de bu durumun arabadan atlayacak kadar tehlikeli olmadığını savunuyordu. Adam onu güvenli bir şekilde iş yerine bıraktı ve hemen ardından genç kızın numarasını istedi. Kadın ise adama sahte bir numara verdi. Daha sonra arabadaki adam ertesi gün kız işten çıktığında geri döndü ve onu eve bırakmayı teklif etti. Ardından kız da bu teklifi tekrardan kabul etti. Olayı anlatan Jennifer daha sonra sözlerine şu şekilde devam etti. O yaşta seri katillerle ilgili herhangi bir hikaye duymamıştım. Ben elektrik olmadan, akan su olmadan, televizyon olmadan ve buna benzer hiçbir materyal olmadan büyüdüm. Fazlasıyla saftım dedi. Arabaya bindiğimde adam sahte numara yüzünden çok öfkelenmişti. Çığlık atmaya başladı. Saçımı çekti, bana isimler taktı ve "Hayır, bu numara değildi. Yaşlı bir kadın cevap verdi" dedi. Beni saçlarımdan yakaladı ve başımı ön panele doğru itti. Aslında bunun bir şaka olduğunu düşündüğümü ve bunu sindiremediğimi hatırlıyorum. Daha sonra ortaya aniden bir silah çıktı. Silahı gördüğümde şoka girmiştim. Andrew genç kızın ellerini sicim ile arkadan bağladı. Güneş gözlüğü ve şapkayı da taktı. Koltuğunu tamamen geri yasladı ve arabaya binerek hızla uzaklaştı. Dehşete düşmüş kız pencerelerden yukarı baktığında yalnızca telefon direklerini görebiliyordu. Geçtikçe onları saydı. Her birinden daha da korkuyordu. Ve devamında Jennifer katile şunları söylemişti. Ona her şeyi yapacağımı anlatmaya başladım. Ne istersen seninle banka soyacağım. Bu adamın elinden kurtulmak için hayatta öğrendiğim her türlü beceriyi kullanıyordum. Andrew Urdials ona çenesini kapatmasını söyledi ve çöle doğru sürmeye devam etti. Çölün ücra bir yerine vardığında Jennifer'a saldırdı. Bıçakla şortunu kesti ve ardından daha da ileri giderek iç çamaşırını yırtmaya kalktı. Aşağılık katil kızın iç çamaşırlarını kullanarak kendisini bağladı. Daha sonra Jennifer şöyle ekledi. Tüm bu zaman boyunca düşünebildiğim tek şey cehennemde olduğumdu. Gözlerine baktığımda sadece siyahtı ve şeytanın gözlerine baktığımı düşündüğümü hatırlıyorum. Jennifer adamın kendisine istismar etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olduğunu söyledi.
Seri katil genç kıza onu sevdiğini söylemesini emretti ve kız da mırıldanarak hemen itaat etti. Ama tatmin olmadı, onu boğmaya başladı. Bu durumu kadın sadece öğürdüğümü ve nefes alıp veremediğimi hissettiğimi hatırlıyorum diye ekledi. Acı çekmiyordum. Onu görerek ölmek istemediğim için gözlerimi kapattım diyerek açıklıyor ve o anda düşündüğünü söylüyordu. Şöyle devam etmekteydi. Sonra tüm kalbimle ve ruhumla şunu düşündüm. Hayat çok kısa. Bu nedir? Bugün ölüyor muyum? Arkadaşlarım uyurken mi? Annem babam uyurken mi? İş yerindeki bayan çocuklara yardım ederken mi? Bu çölün ortasında öldürülüyorum. Jennifer üzerine saf bir aşk duygusunun geldiğini ve beyaz gördüğünü söylüyor. Ancak katil Andrew'in işi bitmemişti. Kızı hayata döndürdü, boynunu emip ısırmaya başladı. Daha sonra arabanın bagajından bir çanta dolusu bıçak çıkardığında adrenalin ve dehşete kapıldı. Bunu fırsat bilen Jennifer hemen çöle doğru koşmaya başladı. Ancak deli adam onu hemen yakalayıp arabaya doğru sürükledi ve bagaja atmayı başardı. Jennifer Abenson ilk denemede başarısız olmuştu. Bagajda kilitliyken araba hızla uzaklaştı ve Jennifer onun sonunun geldiğini anladı. Daha sonrasında Jennifer bir mucize için dua etmeye başladı. Tanrım, eğer oradaysan lütfen bu bağlardan kurtulmama ve bu sandıktan kaçmama izin ver. Daha sonra o bağlardan kurtulmaya çalışırken bileklerini bağlayan ipler birer birer kopmaya başladı. İçeriden kilit mekanizmasıyla uğraşarak bagajı açmayı başardı. Araba yavaşlayana kadar neredeyse kapalı tutmayı başardı. Daha sonra araçtan atlayarak canını kurtarmak için tekrar harekete geçerek koşmaya başladı. Genç kadın bu olayı şöyle anlatmaktaydı. Bound her hands and locked her in the trunk of his car. And I was fighting him, and when I was kicking him, I was falling in a little more. And then I tried to kick him again, and he just lifted my legs and pushed my head, and I just fell in. Geriye dönüp baktığımda beni yolun ortasında palayla kovalıyordu. Ben de koştum. Bir araba bana doğru geliyordu. Daha doğrusu bu bir kamyondu. Beni ezebilirdi ama gelenler iki denizciydi ve tam yanımda durdular. Denizciler kıza bir kot pantolon ödünç verdi ve polisi araması için onu bir benzin istasyonuna götürdü. And he was chasing me down the road with a machete. Tabii kimse kızın hikayesine inanmamıştı. Andrew'in nihayet yakalanması 5 yıl kadar süreyi alacaktı. Bu arada Illinois'de 3 kadının öldürülme vakası da yaşanmıştı. Kadın yaşadığı olaylardan korku dolu bahsederek tehlikeli bir seri katilin elinden kurtulmayı başarmıştı. Bu onun en büyük şansıydı. Çünkü yaşamına ve özgürlüğüne geri döndü. I escaped from a serial killer who murdered 8 women. Olayın etkisi her ne kadar üzerinde büyük bir etki yaratsa da sanırım yaşadığına şükrediyordur ve hayatın değerini daha iyi anladığından şüphemiz yoktur. 1997 yılında Andrew Urdiales tutuklandı ve toplam 8 kadını öldürdüğünü, ardından Jennifer Abenson'ı kaçırdığını itiraf etti. She had her hands free, and she went screaming. Illinois'de 2 kez idam cezasına çarptırıldı. Ancak Chicago tribüne göre Urdiales bir kez cezanın hafifletilmesi, bir kez de eyaletin ölüm cezasını kaldırmasıyla nihai cezadan kurtuldu. Andrew ölüm cezasının devam ettiği Kaliforniya'ya iade edilmişti. Yılın sonlarında orada yargılanması bekleniyordu. O zamanlar Jennifer 43 yaşındaydı ve 20 yaşında bir kızı vardı. O aralarda kitap yazma aşamasındaydı. Kaliforniya duruşmasında ifade vermeyi planlıyor, ölüm cezası için baskı yapacağını da söylüyordu ki yaptığı baskılar sonuç verecekti. 23 Mayıs 2018 tarihinde Andrew Urdiales, Güney Kaliforniya'da 5 kadının öldürülmesinden suçlu bulunmuştu. 13 Haziran 2018 Çarşamba günü jüri Urdiales için ölüm kararı verdi. Ardından jüri bir gün boyunca müzakere etti. 5 Ekim 2018 tarihinde Urdiales yeniden ölüm cezasına çarptırıldı. Bu onun 3. seferiydi. Tarihler 2 Kasım 2018 Cuma günü saat 23.15'i gösterdiğinde San Quentin Eyalet Hapishanesi Uyum Merkezi'ndeki hücresinde tepkisiz halde bulundu. Urdiales hücresinde yalnızdı ve hapishane yetkilileri görünen ölüm nedeninin asılarak intihar olduğunu söyledi. Andrew Urdiales öldüğünde
54 yaşındaydı. Her şey Jennifer'ın masumca görünen arabaya binme teklifini kabul etmesiyle başlamıştı. Genç kızken kendisine iyilik yapacağını düşünerek saf ve temiz duygularla araca binmişti. Fakat bu durum insanlara güvenimizi oldukça sorgulatan, bu tür olaylarda ise cinsiyet ayrımı olmadan herkesin kendi payına bir ders çıkarıcı ve bilinçlendirici bir video olacağını düşünerek videomuzun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve ömrünüz boyunca karşınıza iyi insanlar çıkması dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.